Merhaba arkadaşlar. Bu videomuzda güzel bir silah oyunu tasarlayacağız Scratch'te. Hemen kodlamaya başlayalım. Önce kuklalarım ve görseli sahnemi yüklüyorum arkadaşlar. Buradan seçmeyeceğim. Bilgisayar üzerinden yükleyeceğim. İndirdiğim arkadaşlar bu dosyaları videonun altında açıklama kısmında paylaşacağım. Ayrıca bu görselleri ve kullanacağım sesi, silah sesini aldığım web sitesinde linkini bırakacağım arkadaşlar. Siz de kaynağını ziyaret edebilirsiniz. Şimdi dekoruma şöyle bir alan ekliyorum. Bunun şu üsttekini silelim. Vektöre dönüştür deyip şöyle arkadaşlar genişliğini ve yüksekliğini biraz arttırıyorum. Şöyle yapıyorum. Tam kaplamasını istiyorum sahneyi. Evet, şimdi kuklalarımı yüklüyorum. Yine bilgisayardan yükleyeceğiz arkadaşlar. Kukla yükle kısmından bir askerimiz olacak. Bu düşman asker gibi olacak arkadaşlar. Bir tane hedefimiz olacak. Bu bizim ateşimiz, hedefimizi belirleyeceğimiz şey olacak. Bu da arkadaşlar mermi, düşman mermisi olacak. Şimdi hedeften başlayalım arkadaşlar düzenlemeye. Hedefimizin kostümünü vektöre dönüştürüp şu ortayı bir kırmızı yapacağız arkadaşlar. Çünkü düşmanı vurduğumuzu buradan bilecek makine kodlar kısmında. Şöyle alıyorum. Arkadaşlar burada shift'e basarak daire çiziyorum. Bakın geri alayım. Çizim yaparken şöyle geri alayım. Shift'e basarak yapın ki tam daire çizsin arkadaşlar. Yamuk olmasın. Bak şöyle bir yuvarlak çizdim. Bunu götürdüm. Ortaladım. Ve bunun boyutunu küçülteceğim arkadaşlar. Büyüklüğünü şöyle 20 falan yapalım. Hatta biraz daha küçültelim. 10 yapalım. Şöyle büyüttüğümüzde bir görelim arkadaşlar. Hala büyük. Biraz daha küçülteceğim. 5 yapıyorum. Evet, bu güzel arkadaşlar. Bu ekranda bu boyut güzel. Bir de arkadaşlar burada şunu da şöyle koyayım. Atmayı unutmuşum. Silah şu silahımız, evet. Bunu da dosyaların içine atalım. Bir de silah kuklamız olacak. Bu da yine bizim hareketimizi sağlayacak. Bu kuklamızın da arkadaşlar boyutunu küçültüyorum. Bunu da 60 yapalım. Şöyle sahneye yerleştirelim. Bakın bu bizim arkadaşlar hedefimiz olacak. Hedef buna bağlı çalışacak. Biz bunu hareket ettirerek ateş edeceğiz. Düşman ve mermi de şu ikisi olacak. Bunu biraz daha küçültelim arkadaşlar. Silahı da biraz daha küçültelim. 30 çok küçük oldu. 40 yapalım. Şöyle koyayım arkadaşlar. Büyüttüğümüzde evet, şimdi daha iyi. Şimdi arkadaşlar şu askeri de küçültelim. Asker de 20 yapalım. Evet, askerler bu seviyede iyi. Mermiyi de arkadaşlar çok küçük yapacağız. 5 yapalım. Güzel. Mermi de 5'te. Şöyle bir bakalım arkadaşlar. Evet, bizim silahımız düşman askeri, hedef ve bize gelecek olan mermi. Şimdi kodlamaya başlayalım arkadaşlar. Burada ikizi çok kullanacağız. Önce şu silahın hareketini verelim. Bakın silahımız farenin x'ini takip edecek. Yani ben böyle gidip geldikçe bu yukarı aşağı kalkmayacak ama şu eksende sağa sola gidecek arkadaşlar. Diyorum ki tıkladığım zaman sürekli olarak farenin x konumunu bunun x konumu yapacağım arkadaşlar. Bakın şu şekilde. Buraya geliyorum. X konumunu yap diyorum. Hangi x konumunu yapsın? Farenin x konumu yapsın. Bakın çalıştırdığımda şu şekilde silahım hareket edecek. Şu arkadaşlar hedefim de fareyle aynı konumda hareket edecek. Geliyorum şimdi hedefe. Tıkladığım zaman sürekli yaklaştırayım şöyle kodları. Bakın burada fareyle rastgele konuma git değil de bunu fare imlecine git diyorum. Bu şekilde bakın hedefte sürekli bizle yaklaştırayım şöyle. Bizle beraber gezecek arkadaşlar. Biz düşmanı vurduğumuzu şu kırmızılardan anlayacağız arkadaşlar. Kırmızı nokta fareye bastığımızda kırmızı nokta düşmana dokunuyorsa askere vurmuş olacağız arkadaşlar. Bu şekilde hareketimizi sağladık.
Şimdi şu askeri hareketini ayarlayalım arkadaşlar. Zaten asıl işler onda olacak. Olaylara geliyorum. Bakın tıkladığımda sürekli, şimdi arkadaşlar ikiz kullanacağız yine. Mesela biz bunu vurduk. Vurduktan sonra ne olması gerekiyor? Başka yerlerden sürekli gelmesi gerekiyor. Onun için bir sürü kopya oluşturmayacağız. Bir tane kuklamızı sürekli ikiz olarak çoğaltacağız. Bir de rastgele yerlerden getirtmeyeceğim. Çünkü rastgele yerlerde getir dediğimizde şurada da gelebilir. Ve çok saçma yerlerde şuralarda da gelebilir. Ben bunun gelebileceği yerleri belirleyeceğim. O yerlerden rastgele çık diyeceğim. Bakın önce sürekli tekrarla dedim ve ikiz yarat dedim. Kendi ikizimi yarat dedim. Yalnız bunu arka arkaya yapmasın. Mesela 4 ya da 3-5 saniye arasında yapsın arkadaşlar. Mesela bekleme verelim. 2-5 saniye arası da olabilir. Bunları siz kendinize göre değiştirebilirsiniz. En az 2 saniye bir beklesin. 2 saniye ile 5 saniye arasında rastgele sıklıkla sürekli ikiz yaratacak. Bakın görelim. Pardon, ikiz yarattığında olacağı yeri belirlemedik. Şu anda üzerine yaratıyor. Üzerine yarattım. Şöyle diyelim. İkizi yarattığımızda diyelim arkadaşlar. Kodumuzu yazınca göreceğiz. İkiz olarak başladığı zaman bakın mesela rastgele konuma git diyelim önce. Bir görün ikizin yaratıldığını. Şimdi başlattım. Bakın şuraya geldi. Buraya geldi. Şöyle büyük ekranda göstereyim. Bir tanesi buraya geldi. Bir tanesi buraya. Bir tanesi buraya. İşte şöyle uygun olmayan yerlerde gelmesin diye ben rastgele yapmayacağım arkadaşlar bunu. Belli yerler belirleyeceğim. Bakın şöyle yapacağım. Bir kontrol ifadesi kullanacağım. Bir tane de arkadaşlar değişken kullanacağım. Şimdi değişkenim konum olsun. Konum diye bir değişken tanımladım. İkiz olarak başladığında ben konum değişkenimi 1 ile işte 7 arası, 1 ile 10 arası bir sayı seçtireceğim. 10 durum ortaya çıkacak. 1 de seçebilir, 2 de, 3 de. Ben her durumda da bunun kalacağı yeri, rastgele görüneceği yeri belirleyeceğim. Bakın 1 ile 10 arası diyelim. 1 ile 10 arası bir sayı seç dedim. Şimdi arkadaşlar buradan sonrasına dikkat edin. Diyorum ki kontrol ifadeleriyle başlıyorum. Eğer buradan eşittirimi alıyorum. Nerede işte? Konum 1'i seçmişse, konum 1 ise o zaman şimdi buna bir konum belirleyeceğim arkadaşlar. Mesela şurada gözükebilir. Burası güzel gözükebileceği bir yer. O zaman bunu önce buraya getiriyorum. Sonra buraya diyorum ki rastgele konuma git değil de şunu artık siliyoruz. Biz rastgeleyi kullanmayacağız. Konum 1 ise şu anki yani şuradaki konumuna git. Bakın eksi 203'e 36. Bunu kopyalıyorum. Şimdi ikinci konumu belirleyeceğim arkadaşlar. Mesela burada da gözükebilir. Burası eksi 167 38. Buradan şunu kopyalayayım. Hatta şurayı sileyim. Bakın ikinci konum. Şunu yazmam lazım. Şimdi arkadaşlar yerini değiştirdikten sonra burası otomatik değişir. Bakın dikkat edin 167 167 38 38 yazmama gerek yok. Eğer konum 2'yi seçerse burada gözüksün. 3'ü seçeyim arkadaşlar. Şurada da gözükebilir. Burası da uygun bir yer benim için. Kopyalıyorum. Konum 3 ise çıkabileceği yerleri belirliyorum arkadaşlar şu anda. Düzgün yerler belirliyoruz. Buradan farklı yerlere götürelim şimdi. Konum 4 ise diyorum. Mesela şurada çıkabilsin. Bu siz istediğiniz kadar konum belirleyebilirsiniz. Bunu alıp buraya getirdim. Çoğaltıyorum. Eğer konum 5 ise diyorum. Mesela şurada gözüksün arkadaşlar. Bu x'i siliyorum. Buradaki konumu getiriyorum. Önce yerine götürün arkadaşlar. Şuraya götürdüm. Buradan çıksın. Şuradan çıksın. Burada. Kopyaladım. Diyorum ki konum 6 ise bu sefer bunu siliyorum. Bakın ben önce götürdüğüm için burası zaten güncelleniyor. Ona dikkat edin. 139'a 15. Güncellenmemiş olursa burayı yazmam lazım. Yoksa hepsini aynı yerde meydana getiririz. Kopyalıyorum. Bakın hep aynı mantık. Konum 7 ise şimdi önce götüreceğim. Mesela nereye götürebiliriz? Şurada hiç çıktı mıydı? Burada çıksın. Bunu alalım. Bir daha kopyalıyorum arkadaşlar. İstediğiniz kadar yanlış kopyaladım.
konum belirtebilirsiniz. Rastgele de yapabilirdik ama çok saçma sapan yerlerde gelebilirdi. Konum 8'de de arkadaşlar mesela arabanın hemen şurada çıksın. 2 konumum kaldı. Çoğaltıyorum. Konum 9'sa diyorum. Bu sefer şu köşede hiç çıkmadı arkadaşlar. Köşede çıksın. Son konumumuzu veriyoruz. Konum 10'sa bir de şu üste çıksın arkadaşlar. Bu üste hiç vermedik. Şu üste getiriyorum. Bunu kapatıyorum. Burada çıksın. Bakın belli aralıklarla bir çalıştıralım. Şimdi oralarda gözükecek arkadaşlar. Bakın burada, şurada bizim seçtiğimiz konumlardan birinde çıkacak arkadaşlar. Bakın bu sefer burada geldi. Bir de çıktığı zaman sürekli arkadaşlar şeye yönlendirelim bunu. Hedefe doğru. Yani bu tarafa doğru bakmasınlar da bize doğru baksınlar. Onu da ayarlayalım. Şöyle yapalım. Şimdi bunun önce yönünü sağ sol yapacağım. Bakın sağ sol yapacağım. Sonra olaylardan kontrolden bir sürekli tekrarla alacağım. Burada yönel kullanacağım arkadaşlar. Neye yönelecek? Bir silah tık, silaha yönelecek. Şöyle silaha doğru yönelecek. Bakalım. Bakın dikkat edin. Bu da bize doğru yöneliyor. Şu ilk konum, bunu gizleyeceğiz zaten. O gözükmeyecek. Bakın yeni gelenlerin hepsi, şu ana karakteri gizleyeceğim. İkizlerle oynayacağız. Bakın hepsi biz ne taraftaysak bize doğru yöneliyor ve bizim belirlediğimiz yerlerde çıkıyor arkadaşlar. Şöyle devam edelim. Eğer diyelim kırmızı noktaya kırmızıya değerlerse, şu kırmızı nokta yani hedefin arkadaşlar, nerede bizim hedefimiz? Şu çizgilerinin değmesi önemli değil. Onu alalım oradan bir. Bunu da yakalayamadık ki. Fareyle. Şunu gizleyeyim. Konumu bir gizleyeyim arkadaşlar. Konumun gözükmesine gerek yok. Bakın şuradan göstereyim. Şu çizgilere değmesinin bir anlamı yok arkadaşlar. Şura değdiği zaman biz karakterleri iptal edeceğiz. Askere geliyorum. Diyorum ki askerden devam ediyorum. Eğer iki şartım olacak. Fareye tıklamış olacağım ve o kırmızı nokta değiyor olacak. Eğer hissediyorum, bir tane V alıyorum. İki şartında aynı olması lazım. Geçerli olması lazım aynı anda. Birisi, yani burada fareye bastım ama kırmızı değmiyor, olmaz. Kırmızı değiyor ama fareye basmadım, yine olmaz. İkisi aynı anda gerçekleşsin istediğim için fareye basılı mı diyorum ve rengine değiyor mu diyorum. Şuna bir başlangıç, şunu ortaya bir alayım arkadaşlar. Bakın hatta bunu bir büyütelim. Rengi almam lazım. Evet, şimdi şu askerdeyken şu rengi bakın şuradan yakalayacağım. Şu. Buradan renk seçiciden burayı seçmem lazım. Kafamıza göre kırmızıyı vermiyoruz. Sonra tekrar bu hedefi eski haline 5'e getiriyorum. Hatta biraz büyütelim, 7 olsun. Biraz daha şöyle daha iyi. Evet, şimdi fareye basılıysa ve kırmızı rengi değiyorsa da arkadaşlar diyeceğiz ki bu ikizi sil diyeceğiz. Yani yaptığımız ikiz kaybolacak. Şimdi çalıştıralım bakalım bu kısım çalışıyor mu? Bakın bu ana karakter, bunu sileceğiz zaten. Gizleyeceğiz onu. Bakın ikizleri vurduk. Evet. Hatta şunu gizleyelim, bu kafanızı da karıştırmasın. Şimdi bunu gizleyeceğim arkadaşlar. İkiz olarak geldiği zaman göster diyeceğim. Ne zaman göster diyeceğim? Işınlandıktan sonra. Şurada konumlara gitti arkadaşlar. Konuma gittikten sonra, konumunu belirledikten sonra şurada göster diyeceğim. Bakın tekrar çalıştırıyorum. Burada geldi, vurduk, kayboldu. Burada geldi, vurduk, kayboldu. Evet. Bakın. Bu şekilde. Hatta bu şeyi de arkadaşlar hedefi değiştirebilirsiniz, rengini falan. Bakın bu şekilde vurduklarımız kayboluyor. Sürekli bizim belirlediğimiz koordinatlarda yenileri geliyor arkadaşlar. Bu şekilde. Şimdi biz silaha bastığımızda bir mermi sesi ekleyelim arkadaşlar. Buraya bakın, şuraya geliyorum. Onu bir yapalım.
Seslere geliyorum. Şuradan ben bu sesi de paylaşacağım zaten. Şu sesi alıyorum arkadaşlar. Bakın. Bir silah sesi. Bunu arkadaşlar şimdi olaylara geliyorum. Tıkladığımda sürekli eğer hissediyorum fare basılı mı? Fareye basılıysa müzik sesini başlat diyorum arkadaşlar. Çal demeyeceğim bakın. Seslere geliyorum. Şu başlatı seçeceğim ki arka arkaya basabileyim. Bakın şimdi aradaki fark şu olacak diğeriyle. Çalıştıralım. Bakın bu arka arkaya basmamı sağlayacak. Seri basabilmemi sağlayacak arkadaşlar. Evet bu şekilde. Bu aynı şimdi aynı sesi bir de bunlar mermi atarken de yapacağız arkadaşlar. Şimdi askere geliyorum. Askerin arkadaşlar şu anda bu kısmı tamam. Şimdi bize askerde şöyle bir kod daha lazım arkadaşlar. Bize askerin konumu da lazım. Çünkü mermi askerin konumundan bize doğru gelecek. O yüzden bir tane X ve Y değişkeni oluşturuyorum. Askerin konumunu mermiye aktarabilmek için bakın. Asker X küçük harflerle yazılıyor. Asker X diye bir değişken oluşturuyorum. Bir değişken daha oluşturuyorum. Asker Y. Hatta bir değişken X, Y de bizim için olacak. Silah X. Bakın bir değişkende silah Y diye oluşturuyorum. Silah Y. Şimdi bunları şöyle kullanacağım arkadaşlar. Bu asker konumlandıktan sonra bakın hala askerin komutlarındayım. Geldim asker konumunu belirdi. Gözüktü. Şimdi askerin X'ini şuradan kendi X'ini yapacağım. Yani bu X bilgisini niye değişkene atıyorum? Mermiye geldiğimde askerin X bilgisi bana lazım arkadaşlar. Çünkü mermiyi önce onun olduğu yere gönderebilmem lazım. Bunu da ancak değişken sayesinde o bilgiyi alabilirim. Askerin X konum yap dedim. Aynı yere bakın devam ediyorum. Askerin Y'sini alıyorum. Buraya da Y konumunu alıyorum. Ve şimdi bir haber salacağım arkadaşlar. Mermi diye bir haber salacağım. Asker mermi gönderecek. Kontrole geliyoruz. Olaylara geliyoruz arkadaşlar. Burada bir haber sal diyorum. Bakın. Mermi diyorum. Mermi haberini salacağım. Her yeni ikiz geldiğinde mermi haberini salacağız ve sürekli 3-4 saniye aralıkla askerler de bize mermi atacak arkadaşlar. Şimdi mermi haberini saldık. Mermiye geliyoruz arkadaşlar. Mermi haberini aldığımızda ilk önce askerin olduğu yerden bize doğru gelmesi için oraya ışınlayacağım. Bakın. X, Y konumuna git diyorum ama bu X, Y konumunu arkadaşlar askerin X'i ve askerin Y'si olarak tanımlayacağım. İşte bu yüzden değişkeni kullandım. Bakın. Şimdi görelim. Bakın. Çıkan mermi askerin X'ine Y'sine doğru gidecek. Bunu vuralım. Bakın geldi. Tabi mermiler orada gözükmüyor arkadaşlar. Mermiyi hareket ettirdiğimiz zaman bakın mermi burada gördünüz mü? Bakın burada. Yani mermi doğru yere gidiyor. Şu ilk askeri bunu tekrar gizleyeceğim. Oyunun başında hatta tıkladığımızda onu bir gizleyelim arkadaşlar. Oyunun başında bakın bu gözükmeyecek. Onu tıkladığında gizledik koyalım oraya. Bakın geldi. Öldürdük. Bekleyelim şimdi. Mermimiz nerede? Mermiyi bir şey yapalım arkadaşlar. Hareket ettirelim. Merminin nereden geldiğini görelim. Mermiyi de mi gizledik biz? Pardon ben mermiyi gizlemişim arkadaşlar. Şunu gizleyecektik. Tamam mermiyi gizlemişiz. Şimdi bakalım. Bakın mermi buraya gelmiş zaten. Arkada gözüküyor mermi. Bir tanesi şunu niye bir tanesini vuramıyoruz? O vuramadığımıza bakacağız arkadaşlar. Bir tanesinde sorun oluyor. Bakın arkasına mermi gelmiş. Yani istediğim buydu. Mermiyi gönderdim. Şu vuramadığımız askerin sonra sorununa bakalım. Şimdi şu mermi buraya geldikten sonra arkadaşlar mermi haberini aldıktan sonra şunu yapacağız arkadaşlar. Mermi oradan bize doğru gelecek. Bakın önce bu konuma gönderdim.
Hatta mermiyi de ilk tıkladığımızda arkadaşlar şey yapalım. Gizleyebiliriz. Bakın tıkladığımızda bir gizleyelim. Bunlar gözükmesin. Bu kendisi gizlensin. Mermi haberimizi aldığımızda asker XY konumuna git. Hatta şöyle yapalım. Bir sürü mermi kullanacağımız için bunun için de bir ikiz yaratmamız lazım. Şöyle olsun. Kendi ikizimi yarat diyorum. İkizi aldığım zaman bu konuma git. Burada gözük. Daha sonra da bir saniyede artık silahın XY konumuna git diyeceğim. Bakın buraya geliyorum. Silah bu asker XY gibi silah X, silah Y'ye gidiyorum arkadaşlar. Bakın burası önemli. Askerin olduğu konumdan bir saniyede silahın olduğu konuma gittim. Şimdi burada silah koduna geri geliyorum. Silah kodunda sürekli XY bilgisini güncellemem lazım. Çünkü yerimiz değişiyor. Tıkladığımda sürekli diyorum. Bakın burada değişkenlerden silah X'i X konumu yap. Kopyalıyorum. Şunu silelim. Silah Y'yi Y konumu yap diyelim arkadaşlar. Pardon, hareketten seçecektim. Silahta yapıyorum şu anda bunu. Y konumu yap diyorum. Şimdi tekrar bakalım. Mermiyi gönderebildik mi? Tıkladık. Şu değişkenleri gizleyeyim arkadaşlar. Bakın mermi de geliyordu bu arada. Değişkenlerimin hiçbiri gözükmesin. Şimdi tekrar bakalım. Bakın şimdi yeni gördünüz mü? Bize doğru geldi. Hatta Y konumu değil de şöyle yapalım arkadaşlar. Silah Y'yi silelim. Bakın bu silah Y'nin bizde çok şey yok. Kullanımı yapmayacağım. Bunu siliyorum. Silah Y'yi buradan da değişkeni de sileyim. Bunu kullanmayalım. Mermiyi en sona kadar götürtelim. Silah Y demeyelim de arkadaşlar buna. 180 diyelim. Bakın şöyle 180 diyelim. Evet, en aşağı eksi 180 pardon. En aşağıya kadar git diyelim. Şimdi tekrar bakalım. Bakın mermi geldi. Mermi bize doğru geliyor. Kaçabiliriz. Eğer direkt bize göndersek olmazdı. Kaçabilmemiz lazımdı. Bakın yeni mermi geldi. Kaçtık. Buradan kaçtık gibi. Şimdi merminin şu özelliğini ayarlayalım arkadaşlar. Mermi sağa sola dönmesin. Ters dönmesin. Mermiyi seçiyorum. Bir de bu konuma gittikten sonra yönü de şeye doğru olsun. Silaha doğru olsun. Oraya doğru gelecek arkadaşlar. Silaha doğru yönel. Tekrar bakalım. Mermi biraz daha düzgün gelsin. Bakın burada duruyorum. Tam bize doğru. Bomba gibi geliyor aslında biraz da. Daha iyi. Bu şekilde kaçabilelim. Hop, şuradan kaçalım. Şimdi biraz da küçülttüğümüz zaman büyüklüğünü daha güzel duracak arkadaşlar. 2 yapalım. Hop. Böyle. Küçüklüğünü şeyden de güncellemedi. Şimdi günceller arkadaşlar ikizden. Şimdi daha iyi oldu bakın. Şöyle kaçıyoruz. Şu. Evet. Şimdi burada diyelim ki mermi eğer bir sürekli alalım bunda da. Mermi tabana değiyorsa veya şeye değiyorsa ölmesi gerekiyor. Sürekli tekrarla alıyorum. Eğer ise diyorum arkadaşlar merminin konumu buradan mermideyiz değil mi? Evet. Operatörlere geliyorum. Bir küçüktür alıyorum. Y konumu diyorum. Küçüktür. Eksi 180 diyorum. Olduğu zaman bu ikizi sil diyorum. Mermiyle artık işim bitmiş oluyor arkadaşlar. Bakalım. Bakın buraya gelip artık kayboluyor. Fark ettiyseniz. Bunu indirdik. Burada. Buradan bakın çıkıp gidiyor. Hop, kayboluyor. Şimdi adamlar bize ateş ederken de silah sesi gelsin arkadaşlar. O zaman ne yapacağız? Mermiye geliyoruz arkadaşlar. Mermi gözüktüğü anda silah sesini başlatsın arkadaşlar. Aynı şekilde buna da sesi yükleyelim. Seslere geliyorum. Şuradan karşı tarafı da seslendirelim.
Burada arkadaşlar ses koduna geliyorum. Başlat diyorum. Şurada gözüktükten sonra başlasın. Tekrar başlayalım arkadaşlar. Bakın ateşi onlar etti. Ben kaçıyorum. Biz de duymuş oluruz hem. Şu ilk görüntüyü bir gizleyelim arkadaşlar şu askerde. Tıkladığında buna bir gizle verelim. O ilk gelen çünkü sıkıntılı oluyor. Ölmüyor. Şöyle tekrar çalıştırıyorum. Evet şimdi düzeldi. Şimdi hepsi ölüyor. Şimdi bize bizim canımız olsun arkadaşlar. Mermi bize vurduğunda da canımız azalsın. Şuraya bir tane power koyalım. Bunu da biraz farklı yapalım. Hatta mermiyi de yaptırabiliriz arkadaşlar. Şimdi can için şöyle bir şey yapalım. Burada unuttuğumuz bir şey var mı? Burada unuttuğumuz bir şey yok. Şu arkadaşlar askerin şu 2-5 sıklığını bakın azaltırsanız mesela 1-3 de diyebiliriz. Daha sık şey gelecektir. Asker gelecektir. Bunu da yapabilirsiniz bakın. Daha sert bir çatışma olabilir. Bunu zorluk aşısından yapabilirsiniz. Zamanla belli bir süre sonra sayı hızlandırırsanız hatta şey de yapın, sıfır da yapabilirsiniz. Arka arkaya da gelebilir. Hani hiç beklemeden bir saniye değil de burayı 0.3'te yapabilirsiniz. Daha sık gelebilir. Hemen hızlıca geçer o zaman. Şimdi buraya bir tane şey yapalım arkadaşlar. Bakın çizim yapalım. Şöyle bir şey olsun. Bunu buraya koyacağım. Biraz bunu küçülteceğim arkadaşlar. Şöyle yaklaştırayım. Bu bizim şeyimiz olacak arkadaşlar. Gücümüz olacak. Kopyalıyorum. Bakın ucuca şöyle hatta yaklaştırayım. Daha hızlı gideyim. Hatta şöyle de yapabilirsiniz ya. Bakın şöyle bunu sileyim. Daha basit bir şekilde yaptıralım. Şimdi bunun şöyle uzun bir şey olsun. Nerede merkezi? Merkeze yapalım. Şöyle bir can olsun arkadaşlar. İlk başlangıçta canımız bu şekilde olsun. Biraz daha uzatıyorum. Şöyle ortaladık. Bunun üzerine de güç yazalım mesela. Bir de buna bir çerçeve yapalım sonra. Şimdi bunu kopya çıkarıyorum arkadaşlar. Burada birazını uçuracağım arkadaşlar. Yani şöyle yapalım onu da. Silgi keşke kare silebilse. Nasıl silebiliriz silgiyle kare? Şöyle yapalım ya. Biraz azaldı. Bir de kopyalıyorum. Birazını da azaltıyorum. Kopyalıyorum. Birazını daha azaltıyorum. Kopyalıyorum arkadaşlar. Birazını daha azaltıyorum. Kopyalıyorum. Birazını daha azaltıyorum. Kopyalıyorum. Birazını daha azaltıyorum. Kopyalıyorum arkadaşlar. Birazını daha azaltıyorum. Kopyalıyorum. Tamamen yok ediyorum. Şimdi mermi arkadaşlar bize değdiği zaman bunu da yapalım. Eğer ise Y konumuna değiyor diye şimdi gücü ayarlayacağız. Bakın şeye geldik. Eğer ise kontrol. Eğer ise dedik. Burada yine şey alalım arkadaşlar. Algılamadan değiyor mu alalım. Neye değiyor mu? Silaha değiyor mu? Yani herhangi bir yerinden pardon yanlış yere aldım. Şu silaha değiyor mu? Yani herhangi bir noktadan değerse de yapacak bir şey yok. Yani, puan şey olsun. Bizi vurmuş olsun. Silaha değiyor ise yine bu ikizi silsin. Bak onu bir görelim. Mermi bizi vursun arkadaşlar. Bakın vurdu. Bu şekilde vurdu. Şimdi mermi bizi vurduğu zaman kayboluyor. Bir de can diye bir değişken oluşturuyorum. Mermi can değişkenini haberini salsın. Pardon.
Evet, can değişkeni olsun. Önce can yapalım. Bir de can haberi oluşturalım. Olaylara geliyorum. Şuradan diyorum ki ikisi sildikten sonra veya silmeden önce fark etmez. Can diye bir haber salıyorum arkadaşlar. Hem değişken oluşturdum hem haber. Şimdi can haberini aldığımızda şu kukla değişecek. Azalacak arkadaşlar. Bir sonraki kostüme gidecek. O yüzden şöyle yapalım arkadaşlar. Mermi değsin, 2 silinsin, ondan sonra can haberini salalım. O zaman da ikisinin altına koyamıyoruz. Mermi değdiğinde görünümden gizleyelim arkadaşlar. Çünkü sürekli değer, birden bir sürü canımız gider. Gizledikten sonra can haberini salsın. Sonra da ikizi silsin. Bakalım. Zaten başlangıça göster koyduk. Şu gizlemeyi yapmazsam mermi değdiği sürece canımız gider. Şimdi kuklaya geldim. Olaylara geldik. Tıkladığımızda bu kukla arkadaşlar ilk kostüm hangisi? Kostüm 1'den başlasın. Buraya dönsün. Kostüm 1 kılına geçsin. Can haberini aldığında arkadaşlar sonraki kostüme geçsin. Görünümden sonraki kostüme geçsin. Şimdi şurada bir hata yaptık arkadaşlar. Mermide şu konumları eksi 180 yaptık ya. Biz mermiyi eksi 180'e kadar getirene kadar bize değdiğini algılamaz arkadaşlar. Bunu eksi 170 de deneyeceğiz. Siz aynı benim gibi küçültürseniz şu silahı eksi 170 sizde çalışır. Olmazsa da bunu biraz daha aşağıda yukarıda çekebilirsiniz. Eksi 165 falan da yapabilirsiniz. Yani şuralarda bir yerlerde mermiyi öldüreceğiz arkadaşlar. Bakın bir çalıştıran can haberi geçiyor mu? Bakın burada şu mermiler kalıyor şimdi. Mermiler orada kalmasın. Küçüktür. Eksi 170'e getirdik. Evet, eğer x konumu eksi 170'ten küçükse dedik. Bu ikizi sil dedik. Bir bakalım arkadaşlar. Mermiler kaybolacak mı? Evet, ben bu the end için hazırlamıştım. Onu şöyle sileyim. Burayı görmeyin arkadaşlar şimdi. Tekrar kukladayım. Şuradayım arkadaşlar. Tekrar başlatayım. Bakın power'ımız azalıyor ama yere düşen mermilerimiz kaybolmuyor. Bunu da yapacağız arkadaşlar. Eksi 170'e kadar git dedik ya. Şurayı düzelteceğiz. Eksi 168 diyelim. Yani 169 diyelim. Tekrar deneyelim. Mermilerimiz kaybolmalı. Yoksa biz giderken kenarlarda, evet bakın şimdi kayboluyor. Evet, şu. Mermi orada kaybolacak. Bizi vurduğunda da bakın evet, bu şekilde. Evet, güzel. Şimdi arkadaşlar bir de ben videoyu kesip düzeltme yaptım bir yerde. O yüzden göstereyim. Şu hedefte şunu eklemeniz lazım. Anlatmış mıydım, anlatmamış mıydım bilmiyorum. Video ikinci kısmını böldükten sonra tekrar birleştirdim arkadaşlar. Tekrar anlatıyorum. Kodu hatırlayamadım, ilk bölümde var mıydı? Bakın bunu ön katmana getirmemiz lazım. Yani hedef ön katmanda olması lazım. O yüzden bazen vuramıyor hedefleri. Şimdi bakalım. Bakın bize gelen mermi bize vurduğu zaman canımız azalıyor. Bize vurmasa da kayboluyor. Ortada kalmıyor. Şimdi kalalım burada. Can tamamen bitecek mi? Bakın vurdu. İsabet etti. İsabet etti. Her seferinde power'ımız azalıyor. Evet. Bitiyor. Şuraya da arkadaşlar power yazdırdım. Onu da şu şekilde yaptım. Onu da göstereyim. Bir metin aldım. Buraya power yazdım. Buraya koydum. Canın olduğu yere koydum. Şimdi kodlamaya devam edelim. Şurada arkadaşlar can haberini aldığında vurulmuş demektir. O zaman can diye oluşturduğumuz değişkeni bir artıracağız arkadaşlar. Can değişkenini bir değiştireceğiz. Can değişkenini başlangıçta da arkadaşlar 0 yapacağız.
Vurdukça da can değişkeni şey olacak arkadaşlar. 1 değişecek. Şimdi şöyle bir şey yapacağız. Kostüme geliyorum. Bunu kopyalıyorum arkadaşlar. Buraya metinle The End yazıyorum. Bunu büyütelim. İkinci kostüm. Yani oyun bittiği zaman bu şekilde The End yazısı gelsin. Bunu da arkadaşlar can değişkenini sayarak kontrol edeceğim. Diyeceğim ki tıkladığımda sürekli can değişkeni büyüktür kullanacağım arkadaşlar. 9'sa demeyeceğim de 8'den büyükse diyeceğim. Çünkü bir anda aynı anda 2 mermi gelmiş olabilir. Can değişkeni büyüktür 8 ise diyelim. Sonraki dekora geçelim. İkinci dekor. Bunların da isimlerini, şu sahnenin isimlerini verelim. Buna 1 diyelim. Bakın buna 2 diyelim. Sahne 2'ye geçeceğim. Tekrar kuklama geldim. Koduna geldim. Şu şey kuklasındayım arkadaşlar. Güç. Bunun ismini de şuradan güç yapabilirsiniz. Can 8'den büyük olduğunda ikinci dekora geç diyorum. İlk tıkladığımda da o zaman birinci dekorla başlasın arkadaşlar. Ve sonra da oyunu durdur diyorum. Durdur tümü diyorum. Bakın şimdi tekrar başlatalım. Bunu ön katmanı almayı unutmayın arkadaşlar. Ön katmanı almadığımız zaman hata veriyor diyor. Şimdi sabit duruyorum. Bakın. Mermiler isabet etmeye başladı. Evet. Power azaldı. Son bir mermiyle oyun bitecek arkadaşlar. Evet. Bu şekilde tekrar başlatıyorum. Ana şeyden başlıyorum. Şimdi ölelim. Buradan atarak ölelim arkadaşlar. Bekleyelim. Mermilerde mermi kalmıyor. Mermilerin kaybolduğunu gördük. Canımız da azalıyor. Evet. 3 aynı anda geldi. Bir sonraki videoda görüşürüz arkadaşlar.